Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ekranda da görmüş olduğunuz bu yeleği anlatacağım. Şimdi de arkadaşlar krem renkte anlatacağım. Krem rengi de hem kız hem erkek çocukları giyebilir. Şöyle bakın, 4 tane düğme koydum arkadaşlar. Bu 4 düğmeyi her 13 diş haroşa dişinde bir koydum. Onun için tam bu lastikten üste denk gelmedi. Her 15 dişte bir koysaydım tam buraya denk gelecekti. Şimdiki çalışacağım yelekte her 15 dişte bir düğme yeri koyacağım. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gibi. Bu şekilde 15 dişte bir düğme yeri koyacağım. Bu 4 düğme tam etek ucuna gelecek sonuncu düğme. Şimdi bu yeleği arkadaşlar ben 76 ilmek başladım. 15 ilmek bir yaka için, 15 ilmek bir yaka için, yalnız bunun 7 ilmeğini ön pat için ayırdım. 1 ilmek reglan artırımı, 9 ilmek kol, 1 ilmek reglan artırımı, 24 ilmek arka, 1 ilmek reglan artırımı ve 9 ilmek kol. Bu şekilde çalıştım. Daha sonra arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 artırım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane model çalıştım. 3 tane de haroşa diş göründü. Modeli bu şekilde çalıştık. Değişik farklı bir roba olsun istedim. Alt bedenimizde böyle ajurlu çıtı pıtı bir model. Pembede çok güzel durdu bu model ama kremde nasıl duracak bilemiyorum. Bu yeleğimi şöyle Himalaya Everdi Bebelüks'ten çalıştım. %100 antipeylik. Renk numaramız 7433. 100 gramı 250 metre olan bir ip. Burada 4 milim bir şişle örünüz diyor ama ben bunu 3 milim bir şişle ördüm. 4 milimle örsem çok gevşek olurdu. Benim elim normal. Ne sıkı ne gevşek arkadaşlar. Şimdi bu ipimizin dokusuyla diğer çalışacağım ipin dokusu farklı. Bakın. Burada da Nako Elite Baby 100 grama 250 metre olan bir ip. Burada da renk numarası 9964. Bu şekilde arkadaşlar. Hangi rengi isterseniz orada çalışabilirsiniz. Şimdi şu ipi şöyle bir kenara almadan ipin dokusuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Nako Elite Baby biraz daha tok duran bir ip. Aslında her iki ipte 100 gramı 250 metre olan bir ip ama burada Nako Elite Baby biraz daha tok. Renkten bile fark eder. Şu soruyla çok karşılaşıyorum. Şirin Hanım, bir yaş için kaç ilmek başlamalıyım? İşte buna hiçbir şekilde bir cevap veremiyoruz. Siz de bizim yaptığımız iple, şişle yapın, ona göre cevabını alırsınız arkadaşlar kanallarımızda. Şimdi bu başladığım ilmek sayısında bu yeleğim 6 ay için oldu. 0-6 ay için oldu. Şimdi yine aynı ilmek sayısında başladım. 76 ilmek başladım arkadaşlar. Burada da 3,5 numara bir şişle örüyorum. Dediğim gibi bu biraz daha tok. Aynı markanın renkten dahi fark eder. Renkten dahi aynı markanın ipi de olsa fark eder. Burada 76 ilmeğimi başladım. 15 ilmek her bir yaka için, 7 ilmeği ön pat için ayırdım. 1 ilmek reglan. Bakın şöyle 9 ilmek kol, 1 ilmek reglan, 24 ilmek arka, 1 ilmek reglan ayrımı için, 9 ilmek kol için tekrar 1 ilmek reglan ve 15 ilmek ön yaka. Bu şekilde çalışacağız. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün ön yüzünden 1, 2, 3, 4 diş haroşayı çalıştım. Arka yüzünü döndürüyorum arkadaşlar örgümün. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Ben haroşamı ters ilmeklerle örüyorum. Bu yeleğimin mesela tüm ilmekler arkadan ters örülüyor. Yelek boyunca. Önden farklı işlemlerimiz tabii kesme var. İşte tekrar haroşa var. Ajur var ama yeleğin arkasından tüm ilmekleri ters örüyoruz. Kolay oluyor. O zaman ilmek değiştirme olmuyor. Şu ön patlarımız haroşa ya arkadaşlar.
Haroşayı dilerseniz arkadan da yapabilirsiniz ama arka taraftan örerken zorlanırsınız. Şimdi örgümüzün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Başta sayıları verdiğim için şu anda saymaya gerek duymuyorum. Örüyorum. Şimdi hemen şu sayıları da verelim arkadaşlar. Şu 4 diş haroşadan sonra her bir yaka 31 ilmek. 31 ilmek burası, 31 ilmek burası. Daha sonra 54 ilmek de arkada oluşuyor arkadaşlar. Her bir koldan, kol altından şöyle göstereyim, bakın. 6'şar ilmek artırıyorum. Toplamda 130 ilmeğim oldu. Modelimizde 5 artı 5. 5 artı 5 şekilde de modeli çalışıyoruz. Sadece şurada, şu yakada 6 ilmek. Sadece burası 6 ilmek, burası 6 ilmek. Burada 1 ilmek bıraktığımız için. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olunuz lütfen. Abone olarak izleyiniz videolarımızı. Abone olduktan sonra da sağ üst köşede zil bildirimi var. Zil bildiriminde tüm olarak aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden haberdar olacaksınız. Şimdi örgümüzün arka tarafından haroşalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ipimin dokusu biraz daha kalın. 3,5 numarada şiş. Yeleğimiz bittiği zaman onu ölçeceğiz. Belki 0,9 aylık olur, belki de 1 yaş için olur. Dediğim gibi ipten, şişten, elden, her şeyden fark ediyor arkadaşlar yaş grubu. Ayrıca bir hatırlatmada daha bulunayım. Videonun sağ üst köşesinde ayarlarda yavaşlatarak videoyu izleyebilirsiniz. Eğer ki hızlı anlattığımı düşünüyorsanız. Şöyle yapıyoruz. Sıra başında başlıyoruz. Genelde şu ortaları örmüyoruz. Hadi diyoruz ki buradan başlıyoruz. Tekrar diğer kenara gelene kadar örgümüzü ilerletiyoruz. Sıra sonunda beraber örüyoruz. Bunun için de videoyu durdurarak çalışabilirsiniz. Bu kadar açıklama zannedersem yeterli. Bakın. Şimdi bu ayracı da aldım. Ayraçlarla bakın ayırdım. Tam yakaya yeşil ayraç taktım. Kol tarafına kırmızı, yine kol tarafı kırmızı. Arka tarafı mor. Yeleğin sırt bölümüne gelen tarafı bakın. Bu şekilde. Şimdi burada benim 15 ilmeğim var. Burada başa kadar gelmiyorum. Hemen dönüyorum. Kısa satır tekniği çalışıyorum. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 2 ilmek, 1, 2 ilmek alıyorum. Burada kaldı 13 ilmek. Örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. İlmeğimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Burada ip uzantısı olmasın. 2 ilmeğimi ördüm. Bir artırma ilmeği alıyorum. Şişimin başına ayracı çıkarıyorum. Ayracı artık gerek duymuyorum. Şu ortadaki bir ilmek reglan ilmeğimi örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bu kırmızı ayracı da çıkarıyorum. Kol için ayırmış olduğum 9 ilmeği örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bakın şişimin başına ayracı çıkarıyorum. Bir ilmek reglanı örüyorum düz. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bu ayracımı da çıkarıyorum. Örgümün ön yüzünden bakın düz örüyorum. Arkadaki 24 ilmeği örüyorum arkadaşlar bu kola kadar. Evet, yeleğin arka bölümü, sırt bölümü 24 ilmeği ördüm. Bu ayracı çıkarıyorum. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek reglanı düz örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum şişime. Bu ayracı da çıkarıyorum. Kol için ayırmış olduğum 9 ilmeği örüyorum. Bakın şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bu ayracımı da çıkarıyorum. Reglan için olan bir ilmeğimi düz örüyorum. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bu ayracı da çıkarıyorum.
2 ilmek düz örüyorum. 1 2, hani burada 15 ilmek vardı ya, şimdi kaldı 13 ilmek. Örgümü döndürüyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum ama şöyle bir sıkılaştırıyorum. Örgümün arka tarafından bu artırmış olduğum ajur ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümü ilerleteyim arkadaşlar. Nereye kadar? Diğer yakadaki şu yaka düşürme tekniğine kadar. Buraya kadar siz de örün. Ben de öreyim. Evet arkadaşlar, diğer yakadaki yaka düşürme tekniğine geldim. Bakın burada 2 ilmek örmüştük. 1 2, burada kalmıştı 13 ilmek. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. 1 2, burada kaldı 11 ilmek. Örgümü döndürüyorum ön yüzünü. İpimi arkaya alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi bir şöyle çekiyorum. İlmeğimi sıkılaştırıyorum. Burada ilmeklerimi saymıyorum. Bakın ajur ilmeğim belli. Ajur ilmeğin hemen önünden bir artırma ilmeği şişime alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Bir artırma ilmeği alıyorum. Kol için ayırmış olduğum bu 9 ilmeği örüyorum. Bakın ajur ilmeğin hemen önünden yine bir artırma ilmeği alıyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3. Yine şişime bakın bir artırma ilmeği alıyorum. Yeleğin arka sırt bölümü için ayırdığım ilmeklerimi örüyorum. Buradaki işlemi, bu koldaki işlemi diğer kolda da yapıyorum. Nereye kadar arkadaşlar? Yine şu kısa satır tekniğine kadar örgümü ilerleteyim. Orada beraber çalışalım. Evet, kısa satır tekniğine geldim. Bakın 2 ilmek örmüştüm ya. 1 2 ilmek ördüm. Burada kalmıştı yine 13 ilmek bu yakada da. 2 ilmek daha örüyorum. 11 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ipimi bir çekiyorum. İlmeğimi sıkılaştırıyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ajur ilmeğimi de ters alıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi diğer yakaya kadar örgümü ilerleteyim. Diğer yakada yine kısa satır tekniğini çalışalım. Şimdi yine diğer yakadaki kısa satır tekniğine geldim. Bakın arkadaşlar, burada 4 ilmeğimiz var. Bu kısa satır tekniğine ait örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi burada 11 ilmeğimiz kalmıştı ya, burada 2 ilmek daha alıyorum. 1 2, burada kalıyor 3 6 9 ilmeğim. Bu 9 ilmeğin 3 6 7 ilmeği ön pat için ayırdığım ilmek, 2 ilmeğim kaldı yakada. Örgümü döndürüyorum. Bakın böyle. İlmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmeğimi şöyle sıkılaştırıyorum. Örgümün ön yüzünden düz örüyoruz ilmeklerimizi, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine geldim. Bakın buraya artırım yerine. Görüyorsunuz değil mi? Ajura. Ajurun önden hemen bakın. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Tekrar 1 2 3 4, burayı saymıyorum. Kol için ayırmış olduğum ilmekleri örüyorum. Bakın yine ajur olan ilmeğe geldik. Hemen önünden şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Yeleğimizin arka sırt bölümünü örüyorum. Örgümü ilerletiyorum. Diğer yakaya kadar, buradaki yaka düşürme tekniğine kadar, oraya kadar gelelim, orada beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, yine kısa satır tekniğine geldim. Diğer yakadaki buradaki artırma ilmeğimi alıyorum. Şişime burada 4 ilmeğimiz vardı bakın.
Bu kısa satır tekniğine ait 1, 2, 3, 4. Şimdi burada 11 ilmeğimiz kalmıştı yine bu yakada da. 2 ilmek daha örüyorum. 9 ilmeğimiz kaldı. Örgümü döndürüyorum. Bu ilmeğimi alıyorum. Şöyle ipimi bir çekiyorum. İlmeğimi sıkılıyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Diğer yakaya kadar. Yine orada kısa satır tekniğini beraber çalışalım. Evet, buradaki kısa satır tekniğine geldim. Burada 6 ilmeğimiz var. Kısa satıra ait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 9 ilmeğimiz kalmıştı. 2 ilmek daha alıyorum. 8, 7 ilmek ön pat için kaldı. Şurada ipimin katını almışım. Onu bir düzelteyim arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümü geriye döndürüyorum. Sadece burada şey kaldı. 7 ilmek ön pat kaldı. Artık yakanın bu tarafında ön yüzden kısa satır tekniğini çalışmıyoruz. Şimdi sadece şu taraftan çalışıyoruz. Bu son oldu. İpimi arkaya alıyorum. Yine şöyle ipimi çektiriyorum. İlmeğimi sıkılıyorum. Ön yüzünden ilmekleri düz örüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nereye kadar? Bu ajur ilmeğe kadar. 4 ajur artıracaktık. 1, 2, 3 oldu. Şimdi bir artırma ilmeği alıyorum şişime. Düz ilmekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir artırma ilmeği alıyorum. Kol için ayırmış olduğum bölümü örüyorum. Şimdi yine geldik ajur ilmeğin hemen ön kısmından. Bir artırma ilmeği alıyorum. Şişime 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir artırma ilmeği alıyorum. Yeleğin arka sırt bölümünü örmeye devam ediyorum. Bunu nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki şu kısa satır tekniğine kadar. Orada yine beraber çalışalım. Evet, diğer yakadaki kısa satır tekniğine geldim. Buradaki son artırmamı da yapıyorum. Burada 2, 4, 6 ilmek bakın. Kısa satır tekniğine ait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada kalmıştı 3, 6, 9 ilmeğimiz. Bunun 2 ilmeği yine şu kısa satır tekniğine ait. Bunu da ördüm. Kaldı 7 ilmeğim. Burası ön pata ait. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Şimdi arka tarafından örmeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde artık kısa satır tekniği uygulamıyoruz. Nereye kadar? Şu ön pat 7 ilmeğe kadar burada ilik yeri açacağım arkadaşlar. Arka tarafından tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tabii ki artırmış olduğumuz ajur ilmekler de buna dahil. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimiz kalana kadar örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, bu ön pattaki 7 ilmeğe kadar geldim. Şimdi örgümün arka tarafından ilik yeri açacağım. Şöyle ön yüzünden 1, 2, 3, 4 diş haroşadan sonra ilk ilik yerimi açıyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3 haroşa ördüm. Şişime bir artırma ilmeği aldım. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve 2 ilmek daha haroşamı ördüm kenar ilmeğimle beraber. Örgümü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Örgümün ön yüzü. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve artırmış olduğum bu ajur ilmeğim ilik yeri, bunu da ters örüyorum. Burada bakın 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın ipim arkada. Nereye kadar? Hemen onu size anlatacağım. Alalım. Şu ajura kadar gelelim. Bakın ajur ilmeğe kadar geldik.
Bakın bu ajur ilmeğimle beraber burada 9 ilmeğimiz oluştu. Şu ortadaki bir ilmek reglan ilmeği kendini belli ediyor. Burada şu 4 ilmeği ipimi öne alacağım, ters öreceğim. Bakın haroşa olacak. 1 2 3 4. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bu ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3. Bakın bu son ajurla beraber 4. Burada düz ilmekleri örüyorum. Burası artık kola ait. Bakın arkadaşlar. Tekrar düz ilmekleri nereye kadar örüyorum? Bakın. Şu ajur ilmeğe kadar geldim. Şu ilmeklerimi şöyle bir alayım. Şimdi ajur ilmekte ipimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Tıpkı buradaki gibi burada da 9 ilmeğimiz oluştu. Bakın şu ortadaki direkt giden reglan ilmeğimiz. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 1 ilmek düz. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Ve 4 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi bu sırayı beraber yapalım sıra sonuna kadar. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örerek devam ediyorum. Bakın burada da yine ajur ilmeğe kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, ajur ilmeğe geldim. Bakın burada 9 ilmeğim var. Şu bir ilmeğim görüldüğü gibi ortada giden direkt reglan ilmeği. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. Bakın bu ajur ilmekten başlıyor. 1 2 3 4. Şimdi şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. Şu ajur ilmeğe kadar bakın. 1 2 3 4. Düz ilmeklerimi örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şu ajur ilmeğe kadar. Burada da yine 9 ilmeğimiz var. Bakın. Şu ortada giden direkt bir ilmeğimiz reglan. İpimi öne alıyorum. Ajur ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4 ilmek. Bir artırma ilmeği alıyorum. Ortadaki şu direkt ilmekten bir ilmek örüyorum. Reglan ilmeğim. Bir artırma ilmeği alıyorum. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek haroşa. 1 2 3 4. Yani ters örüyorum. Şimdi ipim arkada. Düz ilmeklerime devam ediyorum. 7 ilmek pat ilmeğime kadar. Bakın. Buradaki 7 ilmek ön pat ilmeğim. İpimi öne alıyorum. Ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. 7 ilmek. Bu sırayı bakın baştan sona kadar beraber ördük. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde örgümü ilerleteyim. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreyim arkadaşlar. Tekrar şöyle gelelim. Ön sırada beraber çalışalım. Evet, örgümün arka tarafından örgümü ilerlettim. Sıra sonuna geldim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Haroşa örüyorum bunu arkadaşlar. 3, 6 ve 7. Bakın bu şekilde. Şimdi bu 7 ilmek
ön pat ilmeğimden başka şimdi düz ilmeklerime devam ediyorum. Nereye kadar? Şu 4 ilmek haroşaya kadar. Burada ilmek saymıyorum. Bakın. Şimdi burada 4 ilmek ipimi öne alıyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şurayı çalışıyoruz arkadaşlar şimdi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Burayı çalışıyoruz. Şimdi bu yeleğimi burada tutma amacım yeleğim bittiği zaman şimdi ip farkından yeleğin büyüklüğünü küçüklüğünü anlayacağız. Şimdi burada bakın ajur ilmeğin hemen önünden bir ilmek artırma ilmeği, 1, 2, 3 ilmek düz. Bir ilmek artırma ilmeği, 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. Kolda 4 ilmek ters ilmeğe kadar. Evet, geldim 4 ilmek ters ilmeği. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir artırma ilmeği alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir artırma ilmeği alıyorum. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar ben örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek geleyim buraya ve örgümün ön yüzünden tekrar çalışmamıza devam edelim. Evet, örgümün arka yüzünden de ördüm. Geldim arkadaşlar sıra sonuna, ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada düz ilmeklerimi örüyorum. Şuradaki haroşa ilmeğe kadar. Umarım şöyle gösterebiliyorumdur. İlmekleri saymaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek şişime artırma ilmeğimi alıyorum. Düz ilmeği sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek şişime artırma ilmeği alıyorum. 4 ilmek ters ilmek örüyorum haroşa. Bakın. 1, 2, 3 artırım oldu. 4 artırım olacak. Şimdi şu kol için olan düz ilmekleri örüyorum. Ve tekrar 4 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Düz ilmeği sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 2 ajur artırdım. 3. ajurdayım. Bir artırma ilmeği alıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi yine bunu sıra sonuna kadar öreyim. Çünkü bu koldaki yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Tekrar arkadaşlar örgümün arka yüzünü döndüreyim. Arka yüzünden de örgümü öreyim. Zaten ters ilmekleri örüyoruz. Ön yüzünde yine beraber çalışalım. Evet, örgümün arka tarafından sıra sonuna geldim. Örgümü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmekleri örüyorum. Bu yelekte her 13 dişte bir düğme açmıştım. Düğmemiz bu şekilde denk geldi. Bunda da her 15 dişte bir düğme açacağım. Şimdi ön pat ilmekten sonra ipimi arkaya alıyorum. Yine şu 4 ilmek haroşaya kadar düz örüyorum. Evet, 4 ilmek haroşaya geldim. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bakın haroşa.
Şimdi şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Şu ortadaki düz ilmeği sayalım. Bu 4. ajur, bakın son ajur. Tekrar ikinci modele başlayacağız bundan sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şişime bir artırma ilmeği, 4 ilmek ters. Şimdi tekrar ikinci modele başlayacak dediğim şu arkadaşlar. Bundan sonra tekrar modele başlayacağım. Burada bir model yaptım. 2, üçüncü model olacak. Orada bir kelime hatası yaptım. Bunun için özür diliyorum. Şimdi yine geldik. Ters ilmeklere ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Şişime bir artırma ilmeği. Şu ortadaki düz ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şişime bir artırma ilmeği ve 4 ilmek haroşa. Şimdi bu yakada ve koldaki yaptığımız çalışmayı diğer yaka ve kolda da yapıyorum. Tekrar örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar buraya kadar. Sonra yine örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Çalışmamıza beraber devam edelim. Evet, örgümün arka yüzünden yine tamamladım ve sıra sonuna geldim örgümün. Ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat içine ayırmış olduğum ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada iki model tamamladık arkadaşlar. Bir modelde haroşa tamamladık. Üçüncü modele geçiyoruz. Bakın düz ilmeklerimi örüyorum. Nereye kadar? Bakın takip edin elimi. Bakın bu haroşa olan ilmeklerimi de düz örüyorum. Ajur ilmeğe kadar. Ajur ilmeğe geldim. Bu bir ilmeğim, şöyle dikkat ederseniz hep bakın şu reglan olan bir ilmeğim direkt ortadan gidiyor. Burada ajur ilmeğimle son ajur ilmeğimle beraber 4 ilmeğim. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir artırma ilmeği alıyorum. Ortadaki bir ilmek reglan ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. Bakın. İpim arkada. Bu geçen 4 ilmek ters olan ilmeğimi de düz örüyorum. Kol için ayırmış olduğumuz bölüm burası arkadaşlar. Diğer ajura kadar koldaki. Devam ediyorum. Düz örgülerle geldim ajur ilmeğime. Şimdi ipimi öne alıyorum. 4 ilmek ajur. 1, 2, 3, 4. Bir artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek ortadaki düz ilmeğim, reglan ilmeğimi düz örüyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum şişimin başına. 4 ilmek ters ilmek. Bakın zaten şu ajur son 4 ilmeği. Şimdi bunu sıra sonuna kadar örelim. Robamızın duruşuna bir bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Sıra sonuna geldik. Üçüncü modeli koyduk arkadaşlar. Şöyle robamızın duruşuna bir bakalım beraber. Evet, robamız harika duruyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu ben nereye kadar öreyim? Hemen şu şekilde göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4 model bitecek. 1, 2, 3 tane de haroşa bitecek. Daha sonra haroşa örgüye geçeceğiz. Burada hemen şöyle yapıyoruz. Ayrımlarımızı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu haroşayı da video dışında öreyim. Kol kesimini beraber yaparım. Şu 3 diş haroşayı öreyim. 4. diş haroşada kol kesimini yapıyorum. Orayı beraber yaparız. Bu ayrımları da şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ortadaki düz ilmeğimiz var ya, şu reglana olan ilmeğimiz. Bunu haroşaya örerken şöyle kola değil de ön tarafa verelim. İlk haroşa sırasında bu şekilde ayraçla ayırarım. Daha sonra örelim, gelelim.
Ve şimdi buradaki reglan ilmeğimizi. Bunu da şöyle yapalım. Siz zorlanmayın, ben hani şu haroşadan da 3 diş örüp geleceğim ya arkadaşlar. Bunu da şu reglan ilmeğimizi yine şöyle alalım. Bakın. Bunu da şöyle arka tarafa verelim. Şu haroşayı örerken ilk sırada böyle ayraçları takalım ki daha sonra şu kol kesiminde ilmek saymak zorunda kalmayalım. Şimdi ben bu 3 diş haroşayı da öreyim. Siz de örün oraya kadar. Daha sonra beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, robayı ördüm, tamamladım. Videonun başında da söylediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4 model ve 3 tane de haroşa. Bu şekilde tamamladım. İlmek sayılarımızda arkadaşlar yine aynen videonun başında verdiğim gibi 31 ilmek bir yaka, 31 ilmek bir yaka, 56 ilmek de arka, toplamda 118 ilmek elde ettim. Şimdi 6 ilmek bir kol altında artıracağım. 6 ilmek de bir kol altında artıracağım. 130 ilmeğimiz olacak. Şimdi kol ve beden ayrımını yapalım. Şimdi 3 diş haroşaya oluşturdum. 4. diş haroşadayız. Şurada ilik yerini koyacak mıyım? Ona hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet. Burada arkadan gelirken ilik yerini koyacakmışım. İkinci ilik yerine şöyle 3, 4 ilmek söktüm. Evet. Zaten ilk ilik yerinde anlattığım için burada ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Hemen hatamı telafi ediyorum. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber ön pat için ayırmış olduğum 7 ilmeğimi örüyorum. Bakın. 3, 6, 7. Bu 7 ilmek ön pata ait. Şimdi 4. diş haroşayı da yaparım beraber. Şu yeşil ayraca kadar. Şöyle yeleğimi şöyle alayım da arkadaşlar. Bunu unuttum. Şöyle 4 diş haroşa ve 4. diş haroşayı örüyoruz. Şimdi şurada başta hemen şurada ayırdığım için ilmek saymaya gerek yok. Kol için olan bölümü de örüyorum 4. diş haroşayı. Evet, bu yeleğimi Nako Elite Baby'den örüyorum. Nako Elite Baby videonun başında da söylediğim gibi bir tık daha tok Himalaya'dan. Himalaya olan yeleğimi 3 numara şişle örmüştüm. Bunu da 3,5 numarayla örüyorum. Yeşil ayraç yakadan taraftaydı. Kırmızı ayraç da yeleğin arka sırt bölümünden tarafında kolda. Evet, kol için olan bölümü de ördüm. Şimdi geriye dönüyorum. Şu ayracı alıyorum. Burada
kolu keseceğim, yani kapama işlemini yapacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi öne alıyorum. Örerek kesmiyorum. Normal, düz, klasik kesme tekniğiyle kesiyorum. Hani örerek kestiğim yeleklerim de var. Böyle örgü kapama. Onlara da bakabilirsiniz kanalımda. Altları da o yelekleri de var. Bakın geriye döndüm, kesiyorum. Yani şu arkaya kadar örmedim. Evet, bu kolda artırma işlemini, kesme işlemini beraber yapalım. Diğer tarafta ikinci kolda gerek duymuyorum. Orada video dışında çalışırım arkadaşlar. Burada ipimin katını almışım arkadaşlar. Onu bir düzelteyim. Evet. Olabiliyor. İnsan hani hata yapabiliyoruz ama önemli olan o hatayı düzeltmemiz. Evet, bu kolu beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki yeşil ayracı da alıyorum. Buradaki bir ilmek kaldı. Bunu tabii ki buradan eksilteceğim. Bak. İlmeğimi buraya taktım. Şimdi örgümün tekrar bakın ön yüzünü döndürdüm. Şimdi burada 6 ilmek artıracağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu modelimiz için yani toplamda yeleğin toplamı 130 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi burada bakın şu şekilde yaparsak şöyle şurada çok kötü çirkin bir görüntü olur. Bunu ne yapıyorum? Bakın şöyle şuradan ilmek takıyorum. İkisini bir alıyorum ve ilerliyorum. Bakın o çirkin görüntü kapandı. Şimdi yeleğin sırt bölümünü örüyorum. Devam ediyorum. Burada da dördüncü haroşadayız. Nereye kadar? Sıra sonuna kadar çalışalım. Bu kolda yaptığım işlemin aynısını bu kolda da yapıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadan örüyorum. Geliyorum bu yeşil ayraca kadar. Tekrar dönüyorum. Normal klasik kesme tekniğiyle örgüyü kapatıyorum. Bu tarafa geçiyorum. 6 ilmek artırıp tekrar birleştiriyorum ve sıra sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bu koldaki yaptığım işlemi aynı bu kolda da yaptım. Kol ve beden ayrımını yaptık. Şimdi toplamda 130 ilmek elde ettik. Örgünün arka tarafındayım. Şimdi örgünün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum.
Şimdi şu kol altındaki artırmış olduğum ilmeğe kadar örelim. Daha sonra sıra sonuna kadar ben devam ederim. Evet, şu artırmış olduğum ilmekler. Bunları da şöyle ters örgüyle örüyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Şöyle devam ediyorum. Bakın hiçbir şekilde ip uzantısı olmadı. Diğer tarafta yaptığım örgüde şu 3 sıra haroşa örüp kolu 4 sıra yaptığımda şurada bir ip uzantısı oluyordu. Burada o olmadı. Bu daha rahat oldu arkadaşlar. Evet, devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Ön yüzünü döndürüyorum. Kol altı ilmeklerimizi de ördük. Şimdi model koyacağım arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde. Başta 6 ilmek, daha sonra 5 ilmek. 5 artı 5, 5 artı 5 şeklinde modelimizi koyuyoruz. Şimdi hemen çalışalım modeli. Şöyle anlatayım size. Çok basit yeleğimizin modeli. Çok kolay arkadaşlar. Herkes rahatlıkla yapabilir. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Evet, bak 7 ilmeği ördüm. Ters ilmek olarak şimdi bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra bakın şu iki ilmeğin içerisinden bu şekilde değil de şöyle şişimi arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ilmek artırma ilmeği, bir ilmek ortadaki ilmeğim düz örüyorum. Bir ilmek artırma ilmeği alıyorum şişime ve bu sefer düz bir şekilde iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra 5 ilmek düz ilmekleri örüyorum. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine şu iki ilmeğin bu şekilde almıyorum içerisinden ilmeğimi. Şişimi şöyle arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum içerisinden eksilttim. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz alıyorum. Şişime bir artırma ilmeği. İki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın. Daha sonra 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Evimde tam cadde dibi, dışarıdan sesler geliyor, inşallah videoya yansımaz arkadaşlar. Şimdi yine şu iki ilmeğin içerisinden şu şekilde almıyorum. Bakın şişimi şöyle arkadan alıyorum. Bir ilmek aldım, eksilttim. Şişime bir artırma ilmeği, ortadaki ilmeğimi düz ilmeğimi aldım. Bir artırma ilmeği şişime şöyle iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyorum. Bakın sıra sonuna kadar yapalım. Şu son modeli ve ön pat 7 ilmeği beraber çalışalım. Örüyorum, geliyorum. Dediğim gibi şuradaki 7 ilmek ve son modeli beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik ve son modeli de beraber çalışalım dedim. Şimdi şu iki ilmeği 5 ilmek düzden sonra şöyle arkadan şişimi takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek artırma ilmeği, bir ilmek düz, bir ilmek artırma ilmeği aldım şişime. Bu sefer şöyle düz bir şekilde iki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Burada bir ilmek düz örüyoruz. Kenarda bir ilmeğimiz var. 3, 6, 7.
Bu 7 ilmeğimiz kenar pat için ayırmış olduğumuz ilmek. Bunlar haroşa olduğu için ters ilmeklerle devam ediyoruz. Şimdi örgümü döndürüyorum. İlk bir sırasını yaptık modelimiz. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimizi ters alıyoruz. İpimi öne alıyorum. Yeleğimiz baştan sona örgünün arka tarafı tüm ilmekleri ters ilerliyor. Şu artırmış olduğum şu ajur ilmeklerimi de ters alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Modelimizde ikinci sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sırasında yani örgümüzün ön yüzünde yine beraber çalışalım. Evet, örgümün arka tarafından ördüm, bitirdim. Arka sıraya bakın. Modelde 2 sırayı tamamladık. Üçüncü sırasındayız. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi örüyorum. 7 ilmeği ördüm. Şimdi şu 2 ilmeğin yine bu şekilde değil. Şişi bu şekilde takmıyorum içine. Şöyle arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım, eksilttim. Şimdi bir ilmek artırma ilmeği alıyorum şişime ve düz ilmekleri sayalım. 1, 2, 3. Tekrar şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bir artırıyorum, bir eksiltiyorum. Şimdi yine 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimizi ördüm. Tekrar şu 2 ilmeğin şöyle arkadan şişimi takıyorum. İçerisinden bir ilmek alıyorum ve bir ilmek eksilttim. Şişime bir artırma ilmeği. Bakın bu ajur olan ilmeklerimle beraber 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Şu ortada giden direkt ilmeği hiç şaşırmayalım. Şişime bir artırma ilmeği. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve yine şu 2 ilmeğin içerisinden şöyle şişimi arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şişime bir artırma ilmeği. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Şişime bir artırma ilmeği. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şimdi modelin 3. sırasında bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonra arkadaşlar örgümün arka yüzünden tamamen ters ilmeklerle örüyoruz ya. 4. sırayı da arkadan tamamen ters ilmeklere örüp geleyim ve 5. sırasını yine modelin beraber çalışalım. Evet, örgünün arka tarafından modelin 4. sırasını tamamladım. Yeleğimizde. Şimdi 5. sırasını beraber yapalım. Bakın modelimiz belirginleşmeye başladı. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın burada bir ilmek düz örüyorum. Bu ajur ilmeğim ve hemen bir arkasında ilmeğim. Bu 2 ilmeğin içerisinden şöyle şişimi arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ilmek artırma ilmeği alıyorum ve bir ilmek ortadaki ilmeğin bakın gidiyor, bu kendini belli ediyor. Hep direkt gidiyor bu ilmek. Düz örüyorum. Şişime bir artırma ilmeğini alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bakın bu şekilde bir ilmek aldım. Şimdi bakın düz ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir bakalım. 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi şu ajur ilmeğim ve arkasındaki ilmeğim, bakın bu 2 ilmeğin içerisinde bu şekilde almıyorum şişimi.
arkadan takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım, 2 ilmeği. Şişime bir artırma ilmeği, ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Şişime bir artırma ilmeğimi, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Modelin 5. sırasında ilk sıradaki uyguladığımız işlemi uyguluyoruz. İlmek sayısı aynı, ajur sayısı aynı. Ve 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine şu 2 ilmeğin içerisinden şişimi arkadan takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir artırma ilmeği alıyorum şişime. Ortada bir ilmek düz. Bir artırma ilmeği alıyorum ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Ve 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde modelde 5. sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Tekrar örgümüzün arka tarafından 6. sırayı bütün ilmekleri ters örerek gelip öreyim, tamamlayayım ve 7. sırada modelin ön yüzünü döndürüyoruz örgümüzün, beraber çalışıyoruz. Evet, yeleğimin arka tarafından ve modelin de 6. sırasını tamamladım. Şimdi 7. sıradayız arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ön pat için ayırmış olduğum 7 ilmeğimi örüyorum ters ilmeklerle. Ve bu sıra modelimizi bir dinlendiriyoruz. Tüm ilmekleri düz örüyorum. Bak, hiçbir model çalışması yok. Gördüğüm tüm ilmekler örgünün ön tarafından düz örülüyor. Yani 7. sıradayız. Şimdi her 8 sırada bir model kendini yeniliyor. Bakın, bu şekilde düz örüyoruz. Böyle ilerleyelim. 7. sırayı tamamlayayım. Yine örgünün arka tarafından da ters ilmeklerle örüp geleyim. 8 sıra modelimizi tamamlarız arkadaşlar. Sonra ikinci modeli koyuyoruz. Şimdi ön yüzünden bu ilmekleri düz örüyorum. Arka yüzünden de örüp geliyorum ve ikinci modeli beraber çalışıyoruz. Evet, yeleğin arka tarafından modelin de 8. sırasını ördüm, tamamladım. Ön yüzünü döndürüyorum yeleğimizin. İkinci modeli çalışacağız arkadaşlar, bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat için ayırmış olduğum ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 6 ilmek düz örüyorum, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimiz yer değişiyor arkadaşlar. Şimdi ilk modelde düz olan yere ikinci modelde model koyuyoruz. İlk modelde model çalıştığımız yere ikinci modelde düz çalışıyoruz. Şu 2 ilmeği bu şekilde takmıyorum şişimi. Arkadan takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek eksildim. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz. Şişime bir artırma ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bu sefer düz bir şekilde 2 ilmek aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ilmeğin şöyle şişi arkasından takıyorum. İçerisinden bir ilmek alıyorum. Düz bir şekilde artırma ilmeğini alıyorum şişime. Bir ilmek düz. Bir ilmek şişime artırma ilmeği. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zannedersem bu kadar yeterli arkadaşlar. Çünkü İlk modelde çalıştığımızı ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. Bakın, şu şekilde modelimiz yer değişiyor. Hani daha fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 model yapayım arkadaşlar. Daha sonra yine alt haroşayı beraber çalışırız.
Çünkü işlem aynı. Tekrar tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ben bunu öreyim. Şöyle yeleğimizin duruşuna bir bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle yeleğimizin duruşuna bir bakalım. Yeleğimizin duruşu bu şekilde. Şimdi ben 8 modeli tamamlıyorum. Daha sonra beraber çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, yeleğimi ördüm. Lastik bölümüne geldim. Şu alt beden modeli tamamladım. 8 model yaptım. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi lastiğe geldik. Lastiğimizi haroşa yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Haroşa örgüyü açtığı için modelimiz de zaten toplayan bir model değil. Bakın, örgümüz öyle güzel bir model. Bir ilmek bir yakada, bir ilmek bir yakada, bir ilmek de arkada, 3 ilmek eksilteceğim. Şimdi örgümün ön tarafından lastiğimizi örmeye başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlayalım şişimizi. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ön pat için ayırmış olduğum 7 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım, bir ilmek eksilttim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın, örgümün ön yüzünden ilk bir diş haroşayı oluşturdum. Örgümü döndürüyorum arka yüzünden. Yine tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, bu şekilde haroşamız oluşuyor. Şimdi arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünden ben 4 diş haroşayı tamamlayayım. 5. diş haroşada örgümüzü kapatalım. Evet, örgünün ön yüzünden 4 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi örgümüzü kapatalım arkadaşlar. Şöyle ipimi öne alıyorum. Bakın, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime takıyorum. Yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bunu diğer şişe taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bakın, bu şekilde. İlmeklerimiz çok gevşek de olmasın, çok sıkı da olmasın arkadaşlar. Örgümüzü nasıl ördüysek o ayarda da kesimi yapalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Ben örgünün kapamasını bitireyim, yani örgümüzü keseyim. Sonra düğmeleri de dikeyim, videomuza son verelim. Yeleğimin düğmesini de diktim arkadaşlar, bitirdim gördüğünüz üzere. Bu yeleğin bir yaşa uygun oldu. Dilerseniz beraber şöyle ölçüleri bir alalım. Şöyle genişlik ölçüsünü kol altından tam net bir ölçü vermek istiyorum sizlere. 27 santim genişlik arkadaşlar yeleğimizin. Şöyle hemen
Arka enseden de etek ucu ölçüsünü vermek istiyorum. 33 santimde enseden etek ucuna olan bölüm. Yeleğimiz tam bir yaş için uygun oldu arkadaşlar. 1 ve 1,5 yaş için uygun yeleğimiz. Bu yeleğimizdeki fark neydi? Nako Elite Baby 100 gramı 250 metre olan bir ipti. Bu yeleğimizi de Himalaya yine 100 gramı 250 metre olan bir iple örmüştüm. Nako Elite Baby ipimiz bir tık daha dolgun Himalaya'dan arkadaşlar. Yani dokusu bir tık daha kalın. Bunu 3,5 numara şişle ördüm. Bu yeleğimi de 3 numara şişle ördüm. İlmek sayısı aynı. İşte burada farkı görüyorsunuz. Hani 1 yaş için, 2 yaş için, 6 ay için vesaire işte kaç ilmek başlamalıyız Şirin Hanım diyorsunuz ya arkadaşlar. Burada elinizin ayarı, ipinizin kalınlığı, şişinizin numarası her şey fark ediyor. Dokusu bir tık daha ince olan bir ip, dokusu bir tık daha kalın olan bir ip 3 numara şiş, 3,5 numara şiş. Bu yeleğimiz 0-6 ay için, bu yeleğimizde 1 ve 1,5 yaş için uygun olan bir yeleğimiz oldu. Bu yeleğime ne kadar ip gitti arkadaşlar? İşte bir ipten biraz daha fazla ip gitti. Bu da ikinci ipimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani 2 tane ip almanız gerekiyor yeleğimize. 4 tane de düğmemiz gitti. Şimdi hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgiyle kalın arkadaşlar. Bir dahaki içeriklerde buluşmak üzere diyorum.